Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, şahane bir tarifim var. İster kahvaltı için, ister diğer öğünler için kolayca hazırlayıp afiyetle tüketebileceğiniz bir tarif. Dilerseniz hadi buyurun hemen yapma aşamasına geçelim. İlk olarak patatesini haşlayacağım için 5 tane patatesi küp küp doğrayıp tencereye alıyorum. Beş tane patatesin tamamını doğrayıp hazırladım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve üzerini basana kadar su ilave ediyorum. Yaklaşık 1 litre su koydum. Şimdi de artık ocağa bırakıp patatesler yumuşayana kadar kaynatacağım. Patatesler ocakta haşlanırken ben de hemen diğer kullanacağım malzemelerini hazırlamaya geçiyorum. İlkten 100 gram kaşar peynirini rendelemeye başlıyorum. Kaşar peynirini rendeleyince bir tane büyük boy soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Soğanı bu şekilde doğrayınca sonra 2 tane yeşil biber ve 1 tane kırmızı kapya biberi de yine aynı yemeklik olacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Sizlere daha net bir şekilde göstermek için hepsini doğrayıp öyle kavurmaya geçeceğim. Fakat sizler soğanı kavrulurken biberlerini de arkasından doğrayıp ekleyebilirsiniz. Hızlı olması açısından. Normalde çekimsiz yaptığım yemeklerimi seri bir şekilde fazla bulaşık çıkartmadan yaparım. Ama çekimde sizlere net göstermek için özenle hepsini hazırlıyorum. İnşallah tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Genelde herkesin yapabileceği tam tutan tarifleri paylaşmaya çalışıyorum. Tariflerim hakkında görüşlerinizi yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum. Ya da herhangi bir emoji bırakabilirsiniz. Hemen belirtmek isterim. Verdiğim tariflerin malzemelerini açıklama kısmından da bakabilirsiniz. Evet, biberlerini de hazırlayınca son olarak 150 gram sucuğu da doğrayıp hepsini hazırlamış oluyorum. Bu arada patatesler de haşlandı ve patatesleri rahat karıştırabileceğim bir kaba alıyorum. Patatesleri soğumaya bıraktım ve kavurma işlemine geçiyorum. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alıp soğanı da üzerine döküp 1-2 dakika kavuracağım.
Soğanı çok az kavurdum ve biberlerini ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra biberlerle beraber de yumuşayana kadar kavurmaya devam edeceğim. Soğan ve biberleri bu şekilde hafif yumuşayıp sinince üzerine son olarak doğradığım sucuğu ekliyorum ve sucukla da beraber 1-2-3 dakika daha pişirip ocaktan alacağım. Kavurma işlemini bitirdim. Şimdi de artık patateslerimi patates ezici aparatı ile püre haline aldırıyorum. Patatesler püre haline alınca üzerine kavurduğum soğan, sucuk ve biberlerini ekliyorum. Ardından rendelediğim kaşar peynirini ve baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak yarım tatlı kaşığı kimyon, karabiber ve kekik ekliyorum. Tuz eklemiyorum. Patatesine eklediğim tuz yeterli geliyor. Fakat tuz oranını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Son olarak bir paket süt kreması ekleyip ve güzelce birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Karıştırma işlemini bitirince fırınlayacağım borcama döküp güzelce yayıyorum. Artık fırına verebiliriz. 180 derece fırında 20 dakika boyunca üzeri hafif kızarana kadar bekletiyorum. Üzeri böyle kızarınca fırından aldım ve bu şekilde kahve yanı bardağı ile 6 tane çukur açıyorum. İyice tepsiye bardağı bastıralım ki tabanına değsin ve böyle de bardağı biraz içinde döndürüp çukurları derinleştirelim. Bu çukur kısımlara içlerine birer tane yumurta kıracağım. Evet, son yumurtayı da kırıp çukur kısmına bırakınca tekrar fırına geri veriyorum. Yine 180 derece fırında 15 dakika boyunca yumurtaları pişene kadar bekleteceğim. ...15 dakikadan sonra yumurtaları bu şekilde pişti. Bir 5 dakika kadar ön sıcağı çıkması için beklettim. Şimdi de dilimleyip sizlere içinde göstermek istiyorum. Yumuşacık, çok lezzetli oldu. Başta da söylediğim gibi ister kahvaltı için ister yemek olarak tüketebilirsiniz. Kalıp tutmasını isterseniz de 1-2 saat bekletip misafirlerinize ikram edip ya da 5 çayında yiyebilirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Mutlaka deneyin derim ve deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz ve vakitinizi ayırdığınız için çok ama çok teşekkürler. Kanalıma abone olup yorum atıp beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.